Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir tatlı ile karşınızdayım. İsminden de anlaşılacağı gibi 3 kaşık tatlısı. Tüm ölçüler 3 kaşık olarak hazırlanıyor arkadaşlar. Ama çok lezzetli, çok harika bir tatlı oluyor. Çok da hafif. 3 kaşık tatlısı nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Bunun için 3 adet yumurtayı kabımın içine kırıyorum arkadaşlar. Daha önceden kırdım, hazırladım. 3 kaşık yemek kaşığı ile toz şekeri koyuyorum. 3 yemek kaşığı sütümüz var. Her şeyi birebir kullanıyorum ki kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Koyduğum malzemeleri çırpıcım ile şöyle güzel bir çırpıyoruz. Özellikle ölçerek koyuyorum ki arkadaşlar, hani fazla koydun, eksik koydun kimse demesin. Birebir ölçülü olarak sizlere tarifini veriyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da un ilave ediyorum arkadaşlar. İsmi gibi 3 kaşık tatlısı hazırlıyoruz. 1 paket kabartma tozumuz var. 1 pakette vanilyamız var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle kaşık ile una karıştırıyorum kabartma tozu ve vanilyayı. Ve iyice çırpıyorum arkadaşlar. Hazırlaması son derece kolay, çok da hafif, bir o kadar da lezzetli. Birebir tutan harika bir tatlı hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, çok koyu bir kıvam olmayacak arkadaşlar. Akıcı, sulu bir kıvam olacak. Fırın kabımı yağladım. İçine hazırlamış olduğum karışımı, tatlı karışımını döküyorum. 180 derece fırına pişmek üzere tatlıyı götüreceğim arkadaşlar. Çok kalın olmayan, ince olan bir tatlı olacak arkadaşlar. Ama canınız tatlı çektiği zaman hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Sıra geldi haşlayacağımız şerbetine. Bunun için bir su bardağı şeker kullanıyoruz. 2 su bardağı süt kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu ocağa koyacağım. Ilık olacak. Ilık olmasının sebebi de şekerin erimesi için. Ben karıştırarak eritirim derseniz hiç ısıtmanıza da gerek yok. Karıştırarak şekeri eritirseniz ocağa bile koymanıza gerek yok. Soğuk sütümüz olacak arkadaşlar. Ben sadece şeker erimesi için ocağa koydum. Evet, tatlımızı fırından aldık. Bakın nar gibi kızardı. Çok kalın olmayan harika bir tatlı oldu. Şimdi üzerine şerbetini veriyoruz. Dediğim gibi şerbeti ılık yaptım ocakta. Şeker erimesi için soğuduğu tekrar beklerken. Şerbetimiz soğuk. Süt ile şerbetini hazırlıyoruz arkadaşlar. Zaten sünger gibi içine çekecektir. 2 saat ya da 3 saat bekletiyoruz arkadaşlar. Tamamen içine çekmesi için. Daha sonra dilimleyerek servis yapıyoruz arkadaşlar. Evet, 3 kaşık tatlımızı hazırladım arkadaşlar. Servisine geçiyorum. Şöyle kare kare dilimleyerek servisini yapacağım. İsterseniz üzerini süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz, elinizde hangi malzeme varsa ya da benim gibi hiçbir şey süslemeyebilirsiniz. Hiç de gerek yok arkadaşlar. Bakın, muhteşem bir tatlı oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum 3 kaşık tatlısını beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok hafif, çok pratik, çok lezzetli, birebir ölçülü de bir tatlı hazırladım. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bakın, kendi gözlerinizle görün ne kadar güzel olduğunu. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere.